Herkese merhaba arkadaşlar, kanalıma hoş geldiniz. Bu videomda sizlere hiçbir temizlik ürünü kullanmadan kararmış fayans ders aralarını nasıl beyazlatabiliriz bunu göstereceğim. Önce size şöyle yakından göstereyim derzleri arkadaşlar. Gördüğünüz gibi oldukça kararmış, sararmış olsa bunun temizlik ürünlerinden beyazlatabiliriz. Ama karardığı için temizlik ürünleri bunları istediğimiz gibi beyazlatmıyor. İstediğimiz sonucu elde edemiyoruz. Böyle olunca da şöyle gördüğünüz gibi fayanslar kendini hiç göstermiyor. Şöyle arkadaşlar gördüğünüz gibi fayanslar kendini hiç göstermiyor. Eğer derzler beyaz olsa fayanslar kendini çok güzel gösterir. Bu derzler neden kararıyor? Birincisi oksitleniyor arkadaşlar. Bu yüzden kararıyor. İkincisi de sanırım bir süre sonra bu derzlerin çimentosu çıkıyor. Bu sebepten dolayı kararıyor. Şöyle gördüğünüz gibi derzler hiç zarar görmemiş, aşınmamış. Şimdi bunun üzerine yeni bir ders çeksem tutmaz arkadaşlar. Geri kavlar. Aralarını temizleyip böyle kazıyıp yeniden bir ders çeksem çok uğraştırır. Kararmış derzleri temizlemenin, beyazlatmanın iki yöntem var arkadaşlar. Birincisi demin de dediğim gibi bu fayans aralarını, derzlerini iyice temizleyeceğiz, kazıyacağız. Yeni bir ders çekeceğiz. Bu şekilde beyazlar. Veya şimdiki göstereceğim yöntemine beyazlatacağız arkadaşlar. Şimdiki göstereceğim yöntem hem daha kolay hem daha beyaz duruyor ve kuruduktan sonra silikon gibi oluyor. Su sızdırmasını da önler. Böyle de bir faydası var. Temizleyeceğiniz zaman da hiçbir temizlik ürünü kullanmadan sadece bezle silseniz bile bembeyaz oluyor arkadaşlar. Evet değerli arkadaşlar, şimdi nasıl beyazlatabileceğimizi göstereceğim. Önce fayansları güzelce temiz bir şekilde yıkıyoruz, kuruluyoruz arkadaşlar. Yıkamamızın nedeni bu aralarda hiç toz, toprak, pislik olmaması lazım. Çok temiz olması lazım. Önce bir su dökeceğim arkadaşlar. Biraz deterjan döküyorum. Güzel temiz olması lazım. Şöyle deterjanla döktükten sonra toz toprak kalmayacak şekilde şu aralarda güzelce temizliyoruz. Çok temiz olması lazım. Şu kapının arkasından temizleyeceğim. Her tarafı güzelce yıkadıktan sonra önce bir çekmesine çekiyoruz köpüğü. Daha sonra da suyla bir durulayacağız. Tenizde. Köpüğü alalım. Köpüğü çektikten sonra çekpasla şöyle bir suyla arkadaşlar tekrardan temizleyeceğiz. Durulayacağız. Daha sonra tekrar çekpasına çekiyoruz. Kapının arkasında güzelce çektikten sonra güzelce toz toprak kalmayacak şekilde temizliyoruz. Şimdi bunu kurumaya bırakıyoruz arkadaşlar. Kurumasını beklemek istemezseniz silebilirsiniz arkadaşlar. Silerek kurutabilirsiniz. Şimdi yıkadık, kurudu. Her ihtimale karşı yine şöyle havluyla şöyle kurulayacağım. Şöyle kuruladıktan sonra şöyle arkadaşlar kapıları boyamıştım. Kapılardan artan boyayı şöyle ince bir fırçayla, bu fırçada şöyle 2 santim 3 santimde uzunluğunda ince bir fırça. Şöyle arkadaşlar ders aralarını
Şöyle gördüğünüz gibi hiç uğraşmadan gördüğünüz gibi bembeyaz arkadaşlar. Bunun bir de şöyle faydası var. Kuruduktan sonra silikon gibi böyle poşet inceliğinde bir tabaka oluşuyor. Bu da fayanslarda çatlaklık falan varsa aşağı tarafa su sızmasını önlüyor. Daha güzel oluyor. Şöyle gördüğünüz gibi hiç temizlik ürünlerine falan uğraşmadan, derzlerin aralarını tekrar boşaltıp yeni bir ders çekmeden pratik, kolay bir şekilde tek seferde bembeyaz arkadaşlar. Tabi ben yöntem olarak gösteriyorum. Yapıp yapmamak size kalmış. Hangisi kolayınıza geliyorsa onu yapın. Bence bu daha güvenli. Dediğim gibi silikon gibi bir tabaka oluşuyor poşet inceliğinde. Bu da su sızdırmasını aşağıya önlüyor. Hem derzler de zarar görmüyor. Temizlik ürünleriyle temizliğe aşınmıyor da. Temizlerken de hiçbir temizlik ürünü kullanmadan bezle silseniz dahi bembeyaz oluyor. Çünkü daha önceki oturduğum evde ben bu derzleri boyamıştım bu şekilde. Yaklaşık bir yıl falan kadar böyle bembeyaz durdu. Hiçbir şey olmadı. Yani bir yıldan fazla bir sürede dayanıyor. Şimdi koridoru mesela bir yıldan fazla dayanır, 2 yıla kadar dayanır. Ama mesela banyoda e, 6 ay, 1 sene arası kadar dayanabilir. Çünkü banyoyu sürekli yıkadığımız için, sürekli temizlediğimiz için e, 6 ay, 1 sene. Ama koridoru, mutfak bunlar 2 yıla kadar dayanabilir. Çünkü koridoru sürekli yıkayamıyoruz. Sadece silebiliyoruz. Bu yüzden oralar daha çok dayanıyor. Benim sizlere tavsiyem arkadaşlar bu şekilde boyayın, daha garantili oluyor. Hem daha güzel duruyor, daha beyaz duruyor. Şöyle gördüğünüz gibi tertemiz bembeyaz. Şöyle arkadaşlar. Düz bir şekilde çekiyoruz. Yalnız fırçayı çekerken nefesinizi tutarsanız daha düzgün çekersiniz. Şimdi arkadaşlar eğer fırçayı çekerken diyelim ki şöyle hafif kenara taştı bu şekilde. Onu da göstereyim. Şöyle nemli bir bezine, ıslak nemli bir bezine şöyle parmağınızın ucuyla kurumadan hemen silin. Şöyle gördüğünüz gibi kurumadan hemen silerseniz daha düzgün olur ve uğraşmazsınız. Bu yanları da aynı şekilde şöyle fırçanın ucuyla şöyle gördüğünüz gibi eğer taşma olursa kenarlara nemli bezine şöyle hemen siliyoruz. Şöyle yine silmeyi unutmuyoruz arkadaşlar. Boyasını yapacağımız yerin. Çünkü toz falan olmasın. Ne kadar temiz olursa o kadar uzun süre dayanır boya.
Şöyle gördüğünüz gibi arkadaşlar pırıl pırıl bembeyaz. Fırçayı çekerken nefesimizi tutuyoruz arkadaşlar daha düzgün çekmek için. Kenara taşan olursa şöyle bezinen hemen siliyoruz. Şöyle arkadaşlar size aradaki farkı göstereyim. Gördüğünüz gibi fayanslar nasıl kendini göstermeye başladı. Pırıl pırıl tertemiz. Bir de şuraya bakın arkadaşlar. Şöyle gördüğünüz gibi fayanslar kendini hiç göstermiyor. İşte güzel durmuyor. Bir de şuraya bakın. Tertemiz, bembeyaz oldu. Şimdi arkadaşlar bu tarafın bezlerini de boyadıktan sonra sonucunda sizlere tekrar paylaşacağım. Şöyle tekrar göstereyim. Gördüğünüz gibi pırıl pırıl oldu. Hiçbir temizlik ürünü kullanmadan. Şimdi buralarda boyayıp sonucu tekrar sizinle paylaşacağım arkadaşlar. Evet arkadaşlar. Kalan yerlerde boyadım. Şöyle gördüğünüz gibi. Sanki yeni ders atmış gibi oldu. Şöyle gördüğünüz gibi. Pırıl pırıl oldu. Tertemiz. Şöyle gördüğünüz gibi. Deminki halini gördüğünüz bembeyaz oldu. Evet değerli takipçilerim, bir videonun daha sonuna geldik. Videomu beğendiyseniz beğen butonuna basmayı ve kanalıma abone olmayı unutmayın. Kendinize iyi bakın. Bir dahaki videoda görüşmek üzere.